Tırıt tırıt. Hello. Merhabalar efendim. Ben Deniz Pelinçini. Pelinçin'in YouTube kanalını izliyorsunuz. Arjantin'den izliyorsunuz. Onur ne haber? Yorumlara bakıyordum. Teşekkür ederim. Evet, yorumlar gelmiş. Yine bir çarşamba günü Pirinç'in seyir defterinde olmak çok güzel. Herkese selamlar, sevgiler, öpücükler. Aşkım Pelinçin'in seyir defterindeyiz ama Pelinçin için burada değiliz. Yani Afram yüzünden buradasınız. Başımın üstünde yeriniz var. Buyurun kendi yeriniz gibi de Arjantin ona bakıyordum bak. Böyle geri sayımda şöyle ağzım açık. Gerçek merhaba hello Arjantin yani. Allah Allah çok enteresan. Evet, evet. Tek çok tek seviliyor bakmaya... oyuncular Pelin. Evet. Yurt dışında inanılmaz seviliyorlar. Yani şaşırıyorum bu sevgiye. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir öyle. Demet Özdemir de öyle çok seviliyormuş. İşte evet. Benimle fotoğrafı küçüklüğü çıktı. Brezilya magazinleri her yer bizi yurt dışında verdi. Çarkıfele'yi. 25 sene önceyi verdiler. Evet, vallahi. Cem Yılmaz'ın kulakları çınlasın. Bu şovunda yapardı ya işte. Zürih'te bu ne yokluk falan hani. Bu gerçekten herhalde ecnebi ünlüye kran girdi. Bizimkileri sardılar falan. Yani ben çok saygı duyuyorum da Arjantin var, bilmem ne var. Herkes yemiyor, içmiyor burada. Şimdi Erdem Tosun. Evet. Çok yorum yazanlara bir selam çakayım. Sonra yakalayamıyorum sizi. Tabii. Hepsini okuyalım. Yani ben sonra gözlüğümün bir kısmı gösteriyor, bir kısmı göstermiyor. Siz öyle havalı dursun diye duruyor suratımda. Erdem Bey görüyorum. Yani anladığım kadarıyla siz zaten kronolojik olarak her şeye hakimsiniz. Erdem Bey görüyor musun? Her şeyi biliyor. Yani kim ne zaman nereye gitmiş? Afra nereden çıkmış? Mert saat kaçta kimle oturmuş falan. Herkes her şeyi biliyor. Herkes bir Onur Akay. Yemin ediyorum çok iyisiniz. Bak. Arkadaşlar siz çok bu Poyraz Bey'i hala çok sevemediniz galiba yalnız. Ben bu yorumlardan bakıyorum. Poyraz Bey pek sahiplenilmedi gibi geliyor. Yanlışsam düzeltin. Ama ellere takıldım. Ya Gülsen Hanım ya çok enteresan değil mi sizce de? Bu meseleyi enteresan bir tek ben mi buluyorum bu yayında? Bak Türkiye'de de dünyada da evet herkes bu aşka sahip çıkıyor. Gerçekten yani ben artık ağzımı bir daha bu konuyla ilgili yani kötü bir şey zaten söylüyorum da eleştirmiyorum. Hayretle. İlk aşkına saygı duyuyor diyorlar. Yani Mert Ramazan Demir'le olan aşkına. He. Peki Poyraz Bey'i sevmediniz mi? Benim de meraktan soruyorum. Poyraz Bey akraban falan değil. Asla bir şey söylemiyorum. Kızmayın. Ama hani sevmediniz mi? Gözünüz mü tutmadı? Ne düşünüyorsunuz? Şeylere soruyorum. Fanlara da. Sen ne düşünüyorsun Onur? Kız tarafıyım diye çıkıyorsun hep ortaya. Ne diyorsun şimdi? Poyraz Bey ben de Afra Mert'ten başkasıyla olmamalıydı diye düşünüyorum. Olamaz diye düşünüyorum. Ama şöyle çünkü aldığım bilgiler de var. Şimdi anlatacağım. 2 günde yazı yazdım. Hem pazartesi günü hem salı günü. Yazılardan sonra gelen başka şeyler oldu. Bilgiler oldu kaynaklardan. Hepsini anlatacağız. Anlat. Aslında takmadık yani bu konu böyle bizi buldu. İşte Afra'ya ve Mert'e taktılar diye yazıyorlar. Şimdi ben de okudum. Benim kimseye taktığım falan. Ben seninle beraber tanıdım. Ben izlemedim diziyi. Mert Ramazan Demir'i başka bir yerden tanıyorum ben. Karıştırmayın. Buradan tanımıyorum günün sonunda. Başka bir yerden. Aynen magazin haberlerinin yorumlarını yaparken Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında bilgi alınca böyle oldu. İlk bilgileri yani benim bir yakınlığım olduğu için Mert Ramazan Demir'i sevenler. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu adam 2019 senesinde ben yeni boşanmıştım. Beni de konuşturuyorsunuz. Çıplak diye bir dizi çekmişti. Açın izleyin. Ben oradan tanıyorum Mert Ramazan Demir'i. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Buyurunuz. Önceden oynadığı filmler var. Tabii ki çok da güzel dizidir. Çok cesur dizidir ama. Yani hani böyle buradaki öpüşme etkileyici değil. Siz o çıplığı bir izleyin. Çok enteresan iştir. Çok da cesur iştir. Yönetmenini de falan ekibi de çok severim. Peki nereden tanıyorsunuz? Ay Yıldız işte buradan tanıyorum. Ben de o yapım şirketinde efendim üstünüze sağlık çıplakta oynuyordum dermişim. Ben de işte yapıyordum. Talk show yapıyordum her zaman olduğu gibi. Blue TV'de yayınlandı Nevzat Bey sonra. O zaman çekiliyordu. Aynı yapım şirketindeydik.
Çok cesur işte. Ben böyle hatta senaryoyu okuyunca bunu nasıl çekeceksiniz falan demiştim. Mert Ramazan Demir orada çatır çatır oynadı efendim, öyle söyleyelim. Ben Mert Ramazan Demir'i tanımıyordum Pelin. Ben biliyorsun Afra Saraçoğlu'nu küçüklüğünü biliyorum. Akçay'da yazlığımızın yakın olması nedeniyle. İstanbul'da da ilk önce karşıda oturdu, Anadolu yakasında. Sonra Avrupa yakasına taşınınca yine Ortaköy, işte Arnavutköy, çok yakındık. Bayağı yakındık. İşte böyle etraftan, ortak dostlarımızdan, annesinin ortak dostları benim de var, benimle de. Tabii duyduğum şeyleri anlatınca da bu haberlerin hep bize sordular. Mecbur hep anlattık işte. Evet. Bir kişi oldu. Bir şey söyleyeceğim. Gülsen Hanım aşk öyle, yani öyle demeyelim de sert cesur diyelim şimdi. Öyle demeyelim diziye şimdi. Yapmayın etmeyin. Ama biraz sert ve cesurdu. Ben yani senaryo okuyunca tövbe estağfurullah bunu nasıl çekeceksiniz demiştim. Sonra öyle işler çekildi ama. İzlemiş, herkes çıplağı izlemiş. Herkes olaya hakim. Tamam, okey. Tabii hepimiz izlemişiz. Oradan Yalı Çapkın'la transfer olmuş. Güzel. Ben Yalı Çapkın'ı inşallah bir ara izleyeceğim. Hala izlemedim. İtiraf ediyorum. Vallahi billahi. Ama izlemiş kadar oldum sayenizde. Birinci sezonu izle yeter zaten. En güzel sezon. Devamına en güzel. Gerek Devamında senaryo da işte yanlışlıklar, bazı şeyler yaptılar. Fanlar da sevmedi. Kimse yani. Sorunlar yaşandı. Zaten reytingler de düştü. Kızılcık Şerbeti öne geçti ki reyting rekorları kırmıştı birinci sezonda. Ayol bir şey söyleyeceğim. Biz o konuyu almadık bu arada ama bu Kızılcık Şerbeti ile ilgili böyle bir şeyler var ortada. Gördünüz mü onları? Almadık konuyu. Benim de böyle gayet, ben Onur'la yayını arkadaşımla sohbet ediyor gibi yaptığım için Nevzat Bey hiç endişelenecek bir şey yok. Ben size fotoğraf yollamadım. Ama Kızılcık Şerbeti'ndeki bir oyuncu hanımefendi bizim Survivor Sahra'nın kocasıyla berabermiş. Yani ya, ben de okudum onu. Gördün mü? Okudum. Evet. Orada oynayan, sonradan diziye giren bir oyuncumuz. Eşinin açıklamaları falan olmuş. El ele görmüşler alışveriş merkezinde. Sabah ben tabii. Yoga yaparken telefonda gördüm. El ele görmüşler. Sahra'yı çok severim ben. Yani tanıştım ettim. Sahra çok tatlıdır. Seray Kaya. Evet. Hoş geldin. İşte Seray Kaya hanımefendi. Doğru. Survivor Sahra'nın, ben B12 eksikliğinden zaten yarısını unutuyorum, berabermiş iddiası bu. Sahra böyle bir açıklama yaptı. Ben gözümle görmedim ama alışveriş merkezinde görülmüşler falan. Sahra'nın çok zengin bir eşi vardı. Yani zengin, helikopteri vardı adamın, oradan zengin diyorum. Yani çok böyle varlıklı, sert bir mizaca sahip olduğunu düşündüğüm bir eşi vardı. Ne oldu o iş bilemiyorum. Bir fikrimiz var mı Onur Bey? Sizin bu konuyla ilgili bir görüşünüz mevcut mudur? Yani her şey olabiliyor gördüğünüz gibi bu piyasada. Maalesef ki bir anda işte tanışıyorlar. Zengin kocası da olsa, bizim müzik piyasasında da böyle çok şeyler oldu. Zengin eşleri, inanılmaz onların PR'lerini yapan bayan sanatçılarımız bir anda arkasında orkestradan çalan birine aşık olup onunla kaçtı, evlendi. Neler oldu? Neler? Bak böyle söylüyorsan bölüm de söyledin. Kim olduğunu söylemiyor. Ben böyle salak salak, yani zengin kocası var ama arkada orkestrası var. Sonra orkestradaki kanuncuya mı kaçıyor? Kime kaçıyor? Kanuna kaçar bence. Arkadaki kemancıya mesela, kemancıydı. Ben de konuk olmuştum. O dönem sabah programları yapardı. Ondan sonra eşi onun çok reklamlarını yapmıştı. Yerlere göklere ismini yazdırmıştı. Bunun gibi şeyler oluyor yani, piyasada çok var. İsim şimdi çok 90'lı yıllarda kaldı da boş ver yani. Verme şimdi, başımıza iş açılmasın. Tabii başka bir evliliği falan olabilir. Her şey olabilir. Evet. Böyle bak, ortaya lafı atıyor ve donuyor sonra Onur, tamam mı? Ben böyle her seferinde donuyor mu? Donma mı var? Bir dakika, acaba internette bir kontrol edeyim sen konuşurken, yorumları okurken. Valla donuyor musun? Donuyor numarası mı yapıyorsun? Artık çok emin değilim. Çünkü ortaya böyle tam bombayı atıp sonra böyle sabit kalıyor. Ben her seferinde... Donuyor numarası yapsam dizilerde oynamaya başlarım, öyle bir numara. Ya sen keşke bu Yalı Çapkını zamanında falan, madem bu kadar işin içindesin, böyle bir konuk sanatçı olarak, ne bileyim, bir gazeteci böyle bir kenardan geçseydin, ne eğlenirdik. Ne güzel olurdu ya. Değil mi? Yani eskiden dizilerde oynuyorduk öyle.
Ben işte konuk oyuncu şarkılarımız çıktığı zaman hemen özel senaryolar yazarlardı. Mahallenin muhtarlarında da ben orada meşhur olmuştum rol icabı dizide. Bizim Özlem Gürses bile bir dizide sinemada hani bile dememin sebebi hani Özlem Gürses oynar mı? Hani o da oynadı yani gazeteciler. İsmail Saymaz'ın oynadığı film var ya. Geçenlerde gördüm bayağı İsmail Bey falan oynuyor. Yani çok tabii. Enteresan oluyor demek. Şimdi şuradan kaçırmayayım kızmaya başlamışsınızdır. Azerbaycan merhaba ama ben Arjantin'le açtığımız için çok şaşkınım. Azerbaycan da burada. Başka ecnebi memleketten izleyenler yazabilir mi? Çok hoşuma gidiyor böyle. Sabah şekeri gibi eskiden fax falan okunurdu ya ben oralardayım. Sabah şekeri gibi yapalım. Şimdi siz Poyraz Bey'i babamın oğlu gibi pek sevmemişsiniz galiba ve diyorlar ki Onur Bey'in diyorlar. Poyraz Bey sahip yani kabul etmesini de anlayamıyoruz. Sen kabul ettin mi ki çocuğu? Yani sen bu ilişki hakkında hakikaten ne düşünüyorsun Onur? Bilir kişi olarak herkes merakta şu an. Hayır kabul etmesi değil. Ben sadece kabul etmek değil, duyduklarımı kaynaklardan aldığım bilgileri yazılarımda, canlı yayınlarda ifade ettim. Ama şöyle mesela bu aşkı yani ben kendi yorumumu katarsam düşünceme kaynakları bir yana koyup hayır hiç kesinlikle bir şeyler döndüğünü bir PR tarzında bir şeyler döndüğünü hissediyorum ki son gelen bilgilerle daha da çok hissettim. Mesela pazartesi günü şimdi kaynakları vermeyeyim. İki taraflı bir kaynağım var yani. Saklıyor da olabilirler bazı şeyleri ama çok önemli bir kaynak. Bu aşkın böyle sorunlar yaşadığını yani aşkın demeyelim de hani birlikteliğin yeni başlayan demek lazım. İlişkinin yani sözde iddialar o yönde. Bir kere tatilde bir masada görüntü verdiler. Arabanın içinde görüntü verdiler. El ele çıkıp da aşklarını henüz tam açıklamış değiller. Bir arkadaş olarak da arabanın içinde gidebilir. Tatilde arkadaş çevresiyle de gitmiş. Her şey olabilir. Yani ama benim duyduğum kadarıyla işte bir yakınlaşma olmuş ama sallantıdaymış diye duydum bazı kaynaklardan. Bu duyum var. Sonra geleceğiz bu eller meselesine. Şimdi onu anlatacağım ki o kurban olayım. Evet. Bir dur Fatma Hanım'ın yazdığı şeyi okudun mu ya? Kaçmasın diye durdurdum. Fatma Hanım ne alem ya Fatma Hanım. Bak. Mert'in parmakları kalem gibi. Gördüğüm en güzel eller Mert'in. O kişinin parmakları dolma gibi. O kadar tatlısınız ki yani. Zaten o Mert'in elleri de değil aynı zamanda Poyraz Yosmoğlu'nun da elleri değil. Kimin eli ayol? Biz kimin elini kapağa koyduk? Ben kimin eline sabahtan beri bakıyorum. Onun kimin olduğunu bilemeyiz. Servis yapan biridir bence oradan. Yani bulundukları yerde işte servis yapıyor onlara. Öyle biri. Çünkü Poyraz Yosmoğlu da gitmemiş. Afra Saraçoğlu. Anlatayım istersen Pelin. Anlatayım mı? Bir İspanyol altyazısı koyacağız. Özbekistan selamlar. Buyurun Onur Bey. Evet öyle dedi mesela Afra'nın annesi Poyraz'la beraber dedi demiştiniz. Yazanlar var. Sevda Hanım yazmış. Evet kaynaklar da böyle şeyler geldi bana. Fakat yani kesinliği yok bunların. Çünkü bu bilgileri tam olarak vermiyorlar. Ama ben şunu öğrendim. Geçen hafta bugünlerde Afra Saraçoğlu çekimdeydi. Reklam filmi çekimlerinde bir markanın. Hafta sonuna doğru işte çekimler bitince hafta sonu tatile çıkıyor. Poyraz Yosmoğlu onunla birlikte gitmedi. Çünkü Poyraz Yosmoğlu babasıyla babalar gününü kutladı. Yemekte bir restoranda hatta yanında kuzeni de vardı. Fotoğrafları gördük. Hatta babasını takip edenler görebilir. Duruyorsa fotoğraflar. Yani oradaki eller Poyraz Yosmoğlu'nda değil. Zaten eller Mert'in değil. Bir şey söyleyeceğim ama inanın ben şeydeyim. O hizmetlisi olabilir. Evet garsonun eli olabilir. Garson Bey dolma parmaklı demiş olduk ama diyorlar ki Mert limonu Erdem Bey. Mert limonu çok seviyor. Elmayı bile limonla yiyor. Yani ben hayatımda böyle bir takip mekanizması daha görmedim. Limonu elmayı limonla yediğini bile biliyorsunuz. Vay inanılmaz ya. Her seferinde daha çok şaşırıyorum. Gerçekten öyle mi yiyor? Afra da alışmıştır. O da öyle yiyordur.
belli olmaz. Belki içeceklerden dolayı limon gelmiştir. Yani ama Mert'in orada olmadığını da duydum. Poyraz'ın da orada olmadığını duydum. Peki hadi Poyraz'la birlikte diyelim, sevgilisini bırakır mı yani? Tekrar gitmesi lazım değil mi yanına? İşte belki de o sallantı var diyen kaynağım doğru söylüyor. Yani herhalde belki bu ilişkiyi çok fazla duymayacağız gibi bir daha. Böyle bir PR tarzında bir şeyler de olmuş olabilir. Bu benim düşüncem. Ama bana gelen bilgilerden yola çıkarak. Şimdi bir yazı yazıyorum mesela. Sonra başka bilgi geliyor. Onu yazıyorum. Tabii onun için bazı tam gerçeğe ulaşmak için, ama kaynakların hepsi sağlam ama hepsi farklı konuşuyor nedense bu aralar. Böyle bir şeyler saklanıyor. Bir şey sorabilir miyim? Hakikaten merak ettim. Dümdüz merak ediyorum. Bu kaynakları sen mi arıyorsun? Kaynaklar mı seni arıyor? Mesela benim hiç hayatım boyunca bir kaynağım olmadı. Biz mi arıyoruz? Kaynak mı bizi arıyor? Nasıl? Beni arayan da çok var. Ha, Mesela tamam. Poyraz Yosumoğlu'nun etrafından bazı kişiler, etrafından derken hani aileden falan değil, arkadaş çevrelerindenmiş. Hatta böyle nasıl söyleyeyim, babasını takip eden ünlü isimlerden mi almışlar? Tam da böyle anlayamadım ne demek istediklerini, bilmiyorum. Görmüşler o fotoğrafı. Yani babasıyla birlikte Babalar Günü kutluyor ve Türkiye'de olduğunu, Afra ile birlikte bu tatilde olmadığını bana fotoğrafla ispatını yaptılar. Onu ben kesin bilgi olarak öğrendim. Ama Mert'in de zaten orada olmadığını öğrendim. Onun başka bir işi vardı aileyle ilgili. Ailesinde abilerinden biri sanıyorum onun bir evleniyor. Onun nişanı varmış diye duymuştuk. O da gitmemiş yani. Oradaki eller onun için servis yapan biridir. Afra belki yanında bir kız arkadaşlarından biri olabilir. Ama işte gitmemiş yani Poyraz Yosumoğlu. Yani Bana söylenen o, bu ilişkide bir şeyler var diyenler doğru söylüyor gibi. Bakalım, göreceğiz. Garsonun eline dolma dememiz dışında elimize çok bir veri geçmedi. Evet. Çünkü yazımda beraber demedim de yani gittiklerini söylüyorlar dedim. Beraber kesin olarak kesin dememiştim. Dünkü yazımda beraber yazmıştınız. Orada olabilir. Sonra da işte ben araştırmalarımı daha derin yaptığım zaman gitmediğini öğrendim. Peki bir şey soracağım. Şimdi Poyraz Bey ünlü oldu mu? Hepinize soruyorum. Sana ve buradaki bütün arkadaşlara. Birinci soru. Poyraz Bey ünlü oldu mu? Virgül. İkinci soru. Mesela Onur demin dedi ya, Poyraz Bey'in babasını takip eden ünlüler. Yani böyle 7 sülalesi de artık mesela Poyraz Bey'i takip edelim, babasına bakalım, anasına bakalım gibi bir bilgi ağı mı söz konusu? Mesela şu an ünlü mü oldu? Önceden bazı ünlü isimlerle arkadaşlıkları varmış. Bu şey sosyetenin de içindeler biliyorsun. Annesi de babası da. Daha sonra annesiyle babası ayrılıyor. O zaman da bazı sorunlar medyaya da düşmüş, o ayrılık çok konuşulmuş. Çok mu zengin? İnternette bulunabilir. Cemiyet hayatında çok bilinen bir aile galiba. Ben ki o dergileri çok bilirim. Hiç böyle soyadının aklımda kalırdı bu soyadı yani. Evet, ondan dolayı da bazı ünlü isimler takip ediyormuş diye duydum. Bak diyor ki Sıla, ne haber Sıla'cığım, hoş geldin. Poyraz'ın hesabı kilitli, fotoğrafı bile yok ve istekleri kabul etmiyor. Meşhur olmak değil ama. Orası değil. Ben orasını demedim, babası. Evet tabii meşhur olmak olmayabilir ama böyle de işte bir şeyler çıkmış olabilir. Yani iddialar, dedikodular nasıl X'te Mert Ramazan Demir'le ilgili manifest kızlarından birinin dedikodusunu çıkarlar. Hiç olmayan bir şey. Hilal Hanım. Bu da bir arkadaş çevresinde. Belki onu aldı. Yine bir arkadaşlarına giderlerken çektiler. Orada da arkadaşça yanlarında başka kişiler olduğunu hep duydum çünkü ben. Arkadaşlar. Manifest kızlarından birinin sevgilisiyle tanıştım. Ben ama böyle benim kaynağım falan yok. Çıkınca okursunuz. Haber de yapmam. Bende yok o iş. Ama manifest kızlarından birinin çok tatlı bir sevgilisi var. O kadarını söyleyebilir. Hilal değil. Ama onun birinin de varmış. Hilal'in de varmış. Çok tatlı bir ilişki yaşıyor. Manifest kızlarından biri. Ben de çok mutlu oldum. Abi dizisine de Afra Hanım'ın yerine gelecek kişiyi öğrendim. Yine haber yapmayacağım. Ben biliyorsunuz. Öğrenirsiniz. Onur'a gelir.
Ama ben öğrendim yerine 2 kişiyle görüşüyorlar. Bir tanesi daha Ne ağır. yapıyormuş? Şimdi Pelin'cim ben de şu anda çok özel şeyler var. Sen onu söylemezsen ben de anlatmayacağım. Aşkım ben bunu yapamıyorum, şeyden yapıyorum. Benim yanımda konuşulan hani şey böyle hani haber yapmam ben hiç. Yani sağır Evet. taklidi. Dedim ya sana, ben yanımda sevgili bu işte Gökhan Özoğuz'la Zeynep Para Abdullah el ele yanımda oturdular. Sağır kör tak bu tarafa baktım. Yani ben O çünkü zaman onu beceremiyorum o işi yani. o O zaman yüzden sevgilerimi sunuyorum herkese. İyi günler diliyorum. ya biriyle görüş, 2 tane oyuncu var ama hani neden ayrıldığına dair falan bir şey hiç konuşulmadı masada. Sadece dizinin devam edeceğini bildiğimiz için bir kadın oyuncu, Evet. çok da şey bir, yani Hande Erçel falan gibi değil ama o klasmanda da ünlü biri. Ben ama şöyle düşünüyorum, yani bütün diziler için geçerli. Yani Muhteşem Yüzyıl'da da mesela Hürrem gitti, sonra başka biri, koskoca Vahide Gördüm geldi, yani çok önemli biri. Biz niye gittik ayol, sadece Afra Hanım var. Yakından görelim istediniz Nevzat Bey sanıyorum. Bir an Evet. bir baktım. Yeni postu tatil. Çok güzel bir kadın ya bu arada. Yani maşallah. Canlı görmedim ama herhalde onun bir içim su falan diye tahmin ediyorum. Yani ben böyle Tabii güzel. dizileri başka birileri devralınca dizinin reytinginin etkileneceğini falan düşünen bir tipim. O yüzden kim oynarsa oynasın Afra Hanım'dan sonra bence dizi için çok hayırlı olmaz gibi geliyor. Bu benim kendi şahsi fikrim. Yani o devralma işi biraz Evet. bana geliyor. Bilmiyorum. Yani Muhteşem Yüzyıl'da da Vahide Gördüm geldi ama biz Meryem Uzerli'yi istedik. Ben izlemedim mesela Vahide Gördüm geldikten sonra. Bence öyle. Evet. Silikon Hep taktırmış öyle diyorlar. oluyor genelde. Onur Bey derler ki silikon taktırmış. Sevda Hanım ben bilemem, buyurun. Büyüteyim ama dur gözüm Hayır. ya. Afra Saraçoğlu'nun çok küçük yüzünde dokunuşlar, bakım tarzında şeyler vardır. Estetik yok Afra'da. Gencecik kız ayol zaten da, şu an daha yüzüne gözüne ne yaptıracak? Çok küçük yani, çok genç, çok bir şeye ihtiyacı olan bir noktada değil bence. Tabii. Bilemiyorum, silikona bir şey söyleyemiyorum. Mert'i gecelerde göremiyoruz. İyice elini eteğini çekti gece hayatından diyorlar. Şimdi tatil yapmak istiyormuş ikisi de bu sezonda. Ben bu bilgiye kesin ulaştım. Yani ulusal televizyonu düşünmüyorlar. Ama platformlarda yine gelen teklifleri değerlendireceklermiş. Dizi olur, film olur, sinema filmi olur. Onlarla ilgili çalışmaları, reklam filmleri zaten devam eder. Ama bu sezon biraz böyle çok iyi bir proje gelene kadar böyle bir stratejide olacaklarmış. Çok iyi bir projeden sonra televizyonu yeniden değerlendireceklermiş. Peki beraber bir sinema filmi projeleri vardı. O işte oldu. Evet. O her zaman ben onu takip ediyorum. Öyle bir şey vardı. İşte bu Poyraz iddialarından sonra ne oldu tam bilemiyorum ama kesinlikle o gelirse, onlar senaryo arıyordu çünkü. Bu ikiliyi mutlaka oynatacaklar. İsterse ikisinin de ayrı sevgilisi olsun. İsterse ikisi de ayrı kişilerle evlense bile mesela oynatmayı düşünüyorlar. Onlar da profesyonelce düşünüp mutlaka oynayacaktır. Ama senaryo ile ilgili belki sıkıntı yaşanıyor. Belki senaryoyu beğenmiyorlar. Ben bunu çok sağlam olarak duymuştum, böyle bir proje olacağını. Peki Sıla diyor ki Afra'nın paylaştığı şarkıyı konuşun diyor. Evet. Afra bir Türkçe şarkı pek paylaşmaz, böyle hikayelerindeki paylaşımlara eklediği şarkılar hep yabancıdır genelde. İlk defa bir Türkçe şarkı paylaştı geçen. Ne paylaştı? Manifest gibi bir grup daha vardı ya, Hepsi grubu. Hepsi grubunda evet, Aşk Sakızı diye bir şarkı var. Sözlerini böyle, şimdi ben onu ezbere bilmiyorum ama sözlerini okursan kesinlikle böyle Mert'e bir gönderme gibi falandı yani. Gerçekten mi? Öyle mi algıladın? Sakız Öyle. Çünkü şarkının adı evet. Sakızmış. Bak hop, Aysel Hanım, Azerbaycan'dan mı geliyorsunuz? Sakızmış şarkının adı, hemen Aşk Sakızı. Bir şarkı yazayım, ismini Aşk Sakızı koyayım demiş bir herhalde. Yani manifestten dolayı, yoksa espri yaptı onu.
Yoksa hani o düşünceyle paylaşmadı. Manifestle sevgili deyince o da hepsinden aşk sakızını paylaştı. Hocam manifest paylaşsa peki çok iyi olmaz mıydı? Hakikaten Şimdi manifestim. o zaman çok bariz olurdu. Çok belli olurdu ona gönderme yaptığı. Ama o da öyle güzel yine yaptı ki öyle bir şey olmadığını aslında belirtti. Yani Mert'in manifest kızlarıyla bir şey yok. Ona söyledi yani aşk sakızını. Mert'e böyle hep yapıştırıyorsunuz her şeyi sakız gibi. Aşkları demek istedi bence. Valla bileyim, ben Aşk Sakız'ını dinlemedim. İsmi beni şu an çok büyülediği için şarkıya karşı biraz mesafeliyim ama bakmak lazım herhalde bu. Evet. Ne, Hadise'nin bir bilmem ne oğlan diye bir şarkısı vardı. Muhtemelen ona benzer bir içeriği var diye tahmin ediyorum. Şimdi Mert'e gönder diyorsunuz. Onur Bey şarkı Mert'e gönderilmiş, çok belli. Herkes seninle aynı fikirde. Mert'e göndermeydi diyor. Ya çok enteresan. Kız ne koyarsa koysun. Yani Afra Saraçoğlu ne paylaşırsa paylaşsın. Herkesin gerçekten bir fikri olacak. Belki de öylesi de paylaştı. Yani yine ben kötü olayım. Ama biz her şeyi Mert Bey'e gönderme olarak düşüneceğiz. Bunu anlıyorum. Yani biz bu hikaye hiç bitmeyecek galiba. İçinden çıkamayacağız gibi gözüküyor. Yok, bu yaz kesinlikle içinden çıkılacak. Bir şeyler değişecek. Her şey belli olacak. Az bir zaman sonra ben bazı böyle duyumlar alıyorum. Yani neyin ne olduğunu herkes tam olarak bu yaz görecek. Bu arada bak, şarkının sözlerini şuradan inceden özetliyorsunuz. Kapımda yatıyorsun, yapıştın üstüme oradan sakız. İstemiyorum gibi o sakız, hani ayağa yapışan böyle yaptığın sakız. Evet. Ben tabii yani diyor ki öyle bir gönderme. Güzel. Sözleri okur musunuz? Valla nasıl okuyayım ayol? Telefonumu sessize aldım Ay Yıldız. Biraz sonra kargo gelecek zaten falan. Yoksa bunları yayında yapabiliyor olsam şu an başka bir şey yapıyor olurduk. Beceremiyorum. Siz buraya yazabilirsiniz. Müjde Uzman çok severim. Yakından da tanırım. Müjde Uzman diziye geri dönüyor. Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyormuş. Sever misiniz Müjde Uzman'ı? Çok enteresandır. Çok şeker kızdır. Kızılcık Şerbeti. Olabilir. Kızılcık Şerbeti her sene değişiklikler yapa senaryoda oyuncularla ilgili işte mesela şimdi alıyor. Kızılcık Şerbeti'ndeki hanımefendiyle ilgili bu dedikodu ya hani işte bu Survivor Sahra'nın kocasıyla ilgili. Mesela bu onun iş hayatını etkiliyor mu? Yani o kızın mesela rolü şey olur mu? Ne derler? Riske girer mi? Çıkarırlar mı işten sizce? Etkiler mi yani? Şimdi bu aşk olaylarıyla ilgili pek girmez. Yani baksana aslında farklı şeyler yapıyorlar. Neydi acaba oradaki ismini? Ben de çok takip etmediğim için böyle yasaklı maddeden ondan olan çocuk gitti biliyorum. Evet. Tabii. Bir oyuncu. Doğukan'dı sanırım adı. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Şey de var. Senarist hanımefendinin kızı da aynı şekilde galiba bir durum yaşıyor. Ama bak, senarist hanımefendinin kızının ikinci kez çıkıyor bu yaz. Evet. Ya evet. Daha geçtiğimiz günlerde de Doğukan Güngörmüş. Evet, yazdılar. Feyza Civelek. Doğru. Fakat bak onda mesela bir oyuncuyu çıkarıyorlar. Bir tanesi senaristin kızı olduğu için çıkarmıyorlar. İşte farklı. Onu da çıkacak yani ben okudum, o da çıkarılacak diye okudum bir yerlerde, bilmiyorum ama hani artık olabilir. Onu da artık belki çok konu oldu, konuşuldu. Herkes eleştirdi bu konuyu. Torpil olduğunu. Evet bak, zaten torpil diye de yazmışlar. Ondan dolayı artık belki yapımcı karar vermiş olabilir. Önümüzdeki günlerde duyarız, doğrularlar. Valla yani hani yasak aşk tırnak içinde ne komik laftır. Bence yeterli bir sebep esasında yani medeni kanunu düşünürsek, ama ben bilemiyorum artık. Çünkü ne dediysem aksi oldu. Artık hiçbir konuyla ilgili hiç öngörülü yorumlar yapmıyorum. Nazlı Üstün TV. Pelin Hanım merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Bir anda böyle biz burada çok goy yorumlar okuyunca, böyle çok ciddi yorum görünce bir şaşırdım. Yakıştırıyorum ben ikisini. Artık pes ettim. Ben de aframcı oldum. Sayenizde artık yayın yapa ben de diyorum ki ben çok yakıştırmaya başladım. Ben de sizin yani. O evli biriyle evet, öyle oluyor. Pelin Hanım diyorsunuz, Gülsen Hanım. Bilemiyorum ya. Yani o bölüm, ya bilemiyorum derken yani işine yansır mı onu bilemiyorum yani.
Yani Belli. dizilerdeki yazdıkları senaryolarda neler yapıyorlar değil mi? Yani, yani Adnan Bey'in dili olsa konuşsa ben Aşk-ı Memnu'da kalmış Değil bir mi? tip olarak Onun ilk için oyuncular da etkilenip herhalde gerçek hayatlarında da aynı yolları e, gidiyorlar. Ne bileyim yürüyorlar aynı yollardan. Birçok oyuncu rolüyle ilgili daha sonradan oynadığı rolü gerçek hayatta da yaşadı yani. Mesela Oktay Kaynarca'nın eline kimse su dökemez. Rica ediyorum ya. Oktay Kaynarca'nın eline kimse su dökemez. O Çakır oldu zaten. Yani oynadı, sonra ondan sonra Çakır olarak hayatına devam etti. Yani hala bu arada galiba cenaze namazı kılınıyor Çakır karakteri için. Hala mevlüt okunuyor. Kaç sene oldu yani. Günün sonunda tabii, tabii. Oktay Bey'in bir suçu yok. Onu bu hale getiren günün sonunda bir güruh var. Onu Çakır zanneden. İnsan söyleye söyleye kendi de böyle düşünebilir ama oyunculuk böyle bir şey değil ya. Hani oyuncu oynar, her şeyi oynar. Yoksa herkes delirirdi. Ama bazen yapışıyor, evet. Neyse ki Kıvanç Tatlıtuğ kendini hep Behlül zannetmedi de adamı başka şeylerde izledik şükür. Tabii. İşte dediğin çok doğru, yapışıyor. Ama bazı kişiler de o şeyden çıkabiliyor yani farklı rollere girince insanlar onu değişik değişik izleyince o zaman yapışmıyor yani. İsmiyle de meşhur olmak önemli. Bazı oyuncular ismiyle tanınmıyor ancak magazin gündemine gelirse ismiyle tanınıyor. Dizideki ismi biliniyor Pelin'cim. Yani evet, Yüzü tanınıyor. ben tanımıyorum çoğunu, yani yeni oyuncuları çok ukala. Geçenlerde biri bana dedi ki ne kadar ukalasın sen. Siz çok ukalasınız Pelin Hanım. Böyle hani şey, ya bak hakikaten yeni jenerasyon oyuncuları çok ayırt edemiyorum yani. Hani Müjde Uzman'ı tanıyorum mesela, çünkü yeni jenerasyon değil. Müjde arkadaşım. Müjdeyle oturdum kalktım tatile gittim falan, oradan tanıyorum ama Tabii, yani başka bir diğer o dizideki insanları ben ismen bilmiyorum. Hani çünkü çok tabii. fazla ve çok fazla güzel çocuk, güzel yakışıklı erkek, güzel kız görüyorum. Artık şaşırdım ben. Kim ki herkes de birbirine benziyor. Aradan sıyrılan benim için az var yani. Kusura bakmayın. Ben de çok izlemiyorum zaten Pelin'cim. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i çok konuştuğumuz için onların dizilerini takip ettim. Bak Evet. mesela Miray Kaya ismi geçti. Demin biri demiş ki efendim Miray Kaya varken bu iş olmaz diye. Miray Hanım'ın burada anladığım kadarıyla bir etkisi mi var? Mert'in menajeri ismini Ha, yanlış öyle mi? anımsamıyorsam biraz böyle Afra'ya karşı olduğunu, Afra ile ilişkisine sıcak bakmadığı, bazı sorunlar yarattığı iddia edildi hep. Çok tanışmak Sosyal isterdim. medyada da çok konuşuldu. Duyduk, bazı duyumlar da aldık o yönde. Valla Miray Hanım, sizle tanışmak gerçekten isterdim yani, hani çünkü çok zor bir şey yönetiyorsunuz. Bu kadar göz önünde, bu kadar konuşulan, sevilen bir kariyerin yanında olmak hakikaten zor. OMG'de tanışmıştık diyor Nazlı Üstün TV. Benimle tanışmamışsınızdır herhalde, yukarıda başka bile şey yapıyorsunuzdur. OMG'de tanıştık mı? Aa, merhabalar, çok özür dilerim. OMG, ben onu ONG. Ben Ozan Güven'in oyununa gittim. Dur, şu araya gireyim bir. Efendim Ozan Güven'in tek kişilik stand-up'ına gittik. Evet doğru, tanıştık orada. Ben B12 yok. Ben izledim gösteriyi. İki perdeden oluşuyor. Ben Evet. ya bununla ilgili bir podcast kaydedeceğim. Ama hani sonrasında Ozan Bey'le de oturduk, sohbet ettik falan. Ben izlediğim şeyi sevdim. Bana aksettirilen samimiyete de inandım. Ki kaldı ki A Para'da yaptığı da bir röportaj vardı biliyorsunuz. Sinan Özedincik'le yaptı. Bu meseleyi orada konuştu, davayı. Ben yan yana geldiğimde hiç o dava ile ilgili bir şey sormadım ona. Oyunda da zaten bu geçmiyor arkadaşlar. Ama ben samimiyet, tırnak içinde şahsi fikrim. Ben samimiyete inandım. Kanuni açıdan da zaten evraklarıyla konuştu. Sinan Özedincik'in programında. Evet. Onu açıp bakabilirsiniz. Hani Ozan Güven'le alakalı merak ettiğiniz bir şey varsa orada böyle nokta nokta davanın seyrini falan çok net anlatıyor. Hani bir algı var. O algının esasında ne kadar doğru olmadığını o evraklara baktığınız zaman anlıyor oluyorsunuz. Ben keyifli vakit geçirdim. Güzel bir cuma galiba gittim sanıyorum. Güzel bir cuma akşamı geçirdim kendisiyle efendim. Buyurunuz. Çok güzel. Evet. Bu fotoğrafı özellikle koyuyoruz. Bütün böyle biz bütün Mert Afran fotoğraflarını koyalım. Siz de böyle bakıyor olun. Ayrılmalarını hiç kimse istemiyor. Peki Hande Erçel'e mi geçeyim, Tabii. İbrahim Tatlıses'e mi geçeyim? Çok yani özel
inanılmaz bir aşktı. Yani hala da onların aşkları bence bitmedi, birbirlerine duydukları. Zaman zaman birbirlerini böyle bir her kırgınlıkta, ayrılıkta özleyip hep ararlar yani birbirlerini. Onun için bir şeyler duyacağız yani yakında. Biraz sabretmek lazım. Benim söyleyemediğim bazı duyumlar da var. Bakalım ne çıkacak. İlerleyen günlerde bu yaz her şey belli olacak gibi görünüyor. Ben de Bilal abinin yayınında söyler kesin. Değil mi? Ne yapıyor Bilal abi? Bilal Yok. abi selam. Bu konular söylenmeyecek konular. Yani bazı şeyler de çok söylenmemeli. Ben Bilal abi istediğin yerde şakadan Tabii. söylüyorum. Çok severim. Ben mesela bu saatten sonra bir gelişme oluyor, değişiyor. Ondan sonra akşama yeni bir şey gelirse söylüyorum. Yoksa aynı şeyleri de Bilal abiyle de konuşuyoruz. İzleyenler zaten bilirler. Bilal abi daha çok biliyorlar çünkü o diziyi falan da izlediği için benim gibi böyle Fransız oturuyor, hakim meseleye. Şimdi Bilal abi her gün de takip edip o da duyumlar alıp yayınladığı için Bilal Özcan o da sürekli bu konuyu işliyor. Afram diye böyle yayın yapıyor. Ben de diyorum ki ne kadar çok seviyor kızı falan diyorum. Meğer Afram oymuş. Ben hiç gördüğünüz gibi aranızda yokum. Ama Afra'nın afıyla Ramazan'ın Ram'ı işte fan club olarak Afram. Çok da güzel bulmuşlar değil mi? Bence de güzel. Onur abi nikah şahidi yapacağız. Kesinlikle. Yani bir gün bu nikah gerçekleşirse zaten başka şansları yok. Mümkün değil yani. O şeyi Onur Bey hallediyor olması lazım şahitlik meselesini. Peki bugün şimdi... Ama sen de mutlaka nikaha gelirsin artık Pelin'cim. Bu kadar. Beni çağırırlar mı? Seni ben çağıracağım. Ben de yani çağırırlar. Kız tarafında. Ben kız tarafındayım. Çocuğu çıplak dizisinden tanıyorum ama olsun kız tarafıyım ben. Kız tarafından geleyim. Peki. Şimdi bir tane Hande Erçel haberimiz var. Nasıl da bir ismi varmış o dizinin? Çocuğu çıplak tanıyorum der gibi çıplak dizisinden. Yani şöyle söyleyeyim. Dizide herkes çıplak ama. İzlediyseniz çok az kostüm masrafı yok gibi bir şeydi ben yani. Ben onu izlemedim. Bir izleyeyim bakalım. İzle. Yani çıplağın ismi zaten isminden müsemma. Çok az. Öyle. Var ya, İzlemediğim için bilmiyorum. Evet. Kostüm tasarımı çok yok Onur. Şey yok yani öyle bir sanat yönetmeni. Anladım. Anladım. Bir prodüksiyon. Peki şimdi bir Hande ama öyle görünce anlayacaksın. Bir tane Hande Erçel haberimiz var. Çok yakıştırdım ben bu fotoğrafta bu ikiliyi. Ne diyorsun? Yani zaten Onur Güvenatam da bu piyasanın önde gelen yapımcılarından. Birçok dizisi, projesi farklı televizyonlarda yıl içinde yayınlanıyor. Yine platformlarda öyle. Beraberler mi, sevgililer mi? Tabii. Beraberler. Fakat Hande Erçel bu konuda pek konuşmuyor. Hatta bu konuda kendisine soru sorulmamasını da söylemiş. Menajerleri de işte basın danışmanları da hem OGM'nin olsun hem Hande Erçel'in magazin basınını da söylemişler. Yani pek soru sormuyorlar bu konuda. Fazla gündeme gelmesin diye. Ama bu ilişki baya artık iyice sağlanmış. Evliliğe doğru gidiyormuş. Ben Onur Güvenatam'ı Gülseren Budayıcıoğlu'nun oğlu zannediyordum biliyor musunuz? Vallahi bak niye? Çünkü hep Gülseren Hanım'ın senaryolarını yazdı. Kitaplarından yapılan dizileri bu yapım şirketi. Ben zannettim ki oğlu yapım şirketi açtı. Böyle kendi kendime onu onun oğlu zannediyorum. Değilmiş. Ondan öğrendim. Kim olduğunu biliyorum. Canlı görmedim. Ama çok başarılı. Yani şu an sektörde çok para kazanan ve başarılı bir yapımcı olduğu da aşikar. Ayrıca bence yakışıyorlardı. Fiziksel olarak da yakıştırıyorum. Hande Erçel'in aşık olma hızına da hayranım. Bunu da söylemezsem o çok hızlı aşık. Değil mi? Sabancı'dan ayrıldığı o dönem daha yeniydi. Böyle çok da üzgündü birdenbire. Yani bir anda yıkım aşkı herhalde. Olabilir yani değil mi? Yani. Olabilir. Yani zaten biraz ilk zamanlarda bu Onur Güvenatam bayağı aşık olmuştu. Ben açıklamıştım. Senin programında açıkladım herhalde. Her yerde de haber oldu.
Evlenmek istiyor demiştin. Galiba yüzük. Evet. Yani ama zaman istemişti Hande Erçel. Daha çok yeniydi. Her yerde de haber oldu. Bunlar yalanlanmadı. Ve de ben de zaten bazı sağlam yakın çevreden duymuştum. Şimdi artık Hande Erçel de evet demiş. Yani Evlenecek bakalım yani. ne zaman olacak ama tabii ki aralarında bir sorun çıkmaz da devam ederse bence seneye veya böyle kışa doğru böyle bir şeyler duyulacak. Öyle bir tarihi yok da benim bildiğim şu an yakın zamanlarda olabilirmiş. Hande Erçel deyince aklıma sadece Barış Arduç'un gelmesi. Şeyden değil. Hani böyle bir şey ima etmiyorum. Barış Arduç dünyanın en yakışıklı adamlarından biri. Kusura bakmayın. Yani Kıvanç Tatlıtuğ'dan yakışıklı olamaz ama çok yakışıklı bence. O dizide de ben diziyi çok izleyemedim. Barış Bey'e bakmaktan ne senaryoyu anladım ne bir şey anladım. Gerçekten Gupse Özay'da bu arada çok sevdiğim. Arkadaşım Gupse de Müjde Uzman gibi. Özel hayatımda da görüştüğüm biri olduğu için bu kadar rahat konuşabiliyorum kocasıyla ilgili. Maşallah hakikaten. O yüzden Hande Hanım'a bakınca aklıma sadece Barış Arduç geliyor. Mutlu olmalarını Ama dilerim. demek ki Gupse Burak Özçivit'in eşi Fahriye gibi değil, Fahriye Evcen gibi. Sen şimdi bunları söyledin. Onları Burak Özçivit'e söyleseydin Fahriye seni eve almazdı vallahi. Ya Fahriye Evcen'in çok kıskanç olduğunu duydum ben de bu arada. Tanımıyorum ben. Çok kıskanç diyorlar. Öyle miymiş ya gerçekten? İnanılmaz kıskanç diyorlar. Yani gerçi böyle konuşuluyor sektörde. Bu acayip kıskanç. Doğru. Doğru. Ben bir kere programında anlatmıştım ya, Arap ülkelerindeyken oteline girdiği andan itibaren kamerayı açık bıraktırıyormuş. Ha, uyurken de izliyor muymuş şeyden? Yani açık kalsın. Biri geldi mi gelmedi mi? Araplar bastı mı basmadı mı odayı? Her şey olabilir. Ben bir şey söyleyeceğim. Ya şimdi kocanıza yani eşinize Arabistan'a işte neyse yani Dubai'ye çağırıyorlar. İşte yemek yiyecekler. Böyle bir para veriyorlar. İnsan bir kıllanır yani. Hani bir böyle hoşlanmayabilir. Ben de açardım. Ben de açtım. Araplar çok sıkıştırıyor ünlü isimleri. Öyle böyle değil. Ben yollamazdım da yani bak. Bir kere iki kere yollardım o para içinde, kusura bakmayın ama ikinciden sonra yollamazdım adam. Ben de geleceğim derdim canım. Ben hani yine Fahriye Hanım haklı canım, kadın burada. Tabii. Aralayacaklar adamı. Alacak. Ben yaşadım, biliyorum. Arap ülkelerinde meşhur olan dizilerin birinde, o dizilerin tanıtımlarında işte fotoğraf şeylerinde hep benim İstanbul'u al yoru kullanmışlar. Bizim de şarkılarımızı bir de sarışın kişileri seviyorlar, böyle mavi gözlü. Çok haklısın. Bana bile ne evlenme teklifleri geldi Pelin yıllar önce. Bir şey söyleyeceğim ya, bizim program böyle bizim Arabistan'da görseler belki ben de Arabistan'da akçayım pakçayım yani günün sonunda, değil mi? Ya Nevzat, biz Arapçada altyazı koysak ya şu benim önümü bir açsanız. Çok isteyen vardır zaten. Arap ülkelerinde bile bizim yaptığımız Afra ve Mert dediği haberler hep haber oldu. Birçok ülkede oldu. Buradan Arap şeyhlerine sesleniyorum. Eğer şeyh sülalesinden izliyorsanız rica ediyorum kanala, yani ajansa falan ulaşın. Biz de Onur'la gelir yemek yeriz size. Sıkıntı değil yani. Öyle bir bütçe ayırmanıza gerek yok. Seni isterlerse benden istemeleri lazım. Yani çarşamba gününü şeyle evlenip de bırakıp gitmek yok öyle. Ya sen yalnız gitme. Yani oradan da yayın açarız. Siz de gelirsiniz. Hep beraber Arabistan çıkarması yaparız. Ama yani bir gitsek fena olmaz. Niye yani? Yakıştırıyorum. Peki İbrahim Tatlıses haberine de geçelim. Süremiz bitiyor çünkü. İbrahim Tatlıses'in bir fotoğrafı var. O fotoğrafı bana... burası neresi Onur? Burası Ankara. İbrahim Tatlıses bak. Ankara'da tedavi görüyor şu anda. Fizik tedavi. Hani bir yoğun bakım süreci yaşadı biliyorsun geçtiğimiz aylarda. Evet. Uzun süre hastanede kaldı. Sonra kendi isteğiyle fizik tedavi görmek istemiş. Ve de hastanedeyken güveç istiyor dostlarından. Çok canı güveç istemiş. Ortak dostlarımızdan geldi bu fotoğraf bana. Ben de köşemde yazdım. Acil şifalar diledim. Sağlık durumunun iyi, moralinin iyi olduğunu söylemiştim. Bazı gazeteciler tabii benim ziyaret ettiğimi sandı herhalde. Yazılı basında benim ziyaret ettiğimle ilgili haberler de çıktı. Ama ben ziyaret etmedim. Ankara'da olmadığım için sadece bilgi vermek için köşemde yazmıştım geçtiğimiz günlerde. Ama sağlığı iyi
Onu Yani ziyarete gitmez ama gitmiş kadar. Bakın Arapça altyazılar geçiyor. Buradan tekrar şeyhlere sesleniyorum. Ajansa ulaşın. Ben Dubai'ye yani görüyor musun? Hemen yaptık. Teşekkür ederim. Arabistan'ı fethedeceğiz. Onur dondun mu? Donmuş numaramı. Peki bir şey soracağım. ben de yok donmadım. İbrahim Tatlıses'le ilgili seneler önce çıkmış bir haber vardı. Yanında kimdi? Onu sen kesin biliyorsun bunu. Hani bir otel odasında mangal mı yapıyorlar, ne yapıyorlar? Ve otel odası hani günün sonunda böyle otel odası mangal pişirilmeyecek bir yer olduğu için bu böyle o dönem çok magazine düşmüştü. Bayağı yelleyerek mangal. İşte yok efendim tavana çiğ köfte atma. O ekipte kimler vardı hatırlıyor musun? Bir tek İbrahim Bey yoktur. O böyle bir herhalde sıra gecesi gibi bir şey. Kimler vardı? Ama o kadar çok yaptı ki İbrahim Tatlıses sürekli bütün ünlü isimler yanına geldi de kebaplar, çiğ köfteler her zaman olduğu için şimdi hangisini acaba söylüyorsun? Otel odasında. Herkese yapmıştır. Ha otel odasında. Evet. Doğru öyle bir şey de vardı. O kimler Böyle vardı? Ben o kadar çok iyi İzzet Yıldızhan. hatırlamıyorum. Nedense böyle mangal deyince aklıma bir İzzet Yıldızhan geldi yani. Bilmiyorum. Vardı. Belki olabilir. Bodrum'daki otelinde de canlı yayında yapardı ya aynı zamanda Doğru. İbo Show'u. Doğru. Giden konuklar da mecbur orada da kalırdı. Hepsine çiğ köfteler, böyle neler eğlenceler program sonrasında da yapılırmış. Ben duyardım. Tavana çiğ köfte travmamızın sebebi zaten kendisi yani. Bir dönem Bir kere benim de İbo Show'un kulisinde biz tanıştık kendisiyle. İşte şarkı söyletti bana kuliste. Her mevsim içimden gelir geçersini. Kendisi hazırlanıyordu. Nükhet Duru konuğuydu. Ata Demirer'du. Biz de orada bir çekimdeydik. Başka bir çekimde. Benim de yeni kliplerim çıktığında sesimi de duymuş. Tatlı Ses'te de hep klibim ve şarkılarım çıkardı radyosunda. Hemen bana kuliste şarkı söyletmişti. Ben bir kez canlı gördüm. O zaman magazin falan yapmıyordum. Küçüktüm yani. Magazin yaparken de sanıyorum Sacit abiyle olabilir. Belki Salih abi. İkisinden birinde böyle bir kızdırmıştık. Yani kızdırmıştık derken Sacit abi tabii. Kızmıştı evet. Da bana kızmamıştı. Yani ben işin içinden bir şekilde çıkmıştım da kanala da efendim Sacit abi falan bir kızdıydı. Ne konuştuğumuzu hatırladım şu an. Evet mahkemeler falan oldu. Benim öyle tatsız bana kızmadı. Herkese kızdı. Ben oradan yırttım bir şekilde. Çünkü o yayında da böyle ağzım açık baktığım için olana bitene böyle çok olaylı bir yayına imza atmak durumunda kalmıştım onunla ilgili zamanında. Evet. Gelmiş geçmiş en büyük ses. O nasıl bir gırtlaktı? Nasıl bir ses? Daha ben üstüne böyle bir tenor duymadım. Yani sesiyle ilgili şimdi burada çok eğri oturayım doğru konuşalım. Sesiyle ilgili asla bir şey söyleyemem. Tabii. Ama onun dışında demin kulaklarını çınlattık Ozan Güven'in bak. Yani o meselelerde de saatlerce burada konuşuruz. O yüzden hiç gerek yok. Allah sağlık versin, sıhhat versin diyelim. Güveç enteresan ama pek yani arkadaki tipleri fotoğrafta arkadaki beyefendilere bak Allah aşkına. Değil mi? Bu da silik aynı. Evet. Bir tanesi hastane güvenlik herhalde. Evet. Diğer beyefendi çıkaramıyorum. Yani doktorlar mesela şeydi hani çünkü hani mesela böyle hastaneye giderken işte ne bileyim oradaki hastane yemeği vardır. Hastayken daha böyle sağlıklı beslenirsin falan. İbrahim Tatlıses'te tam şey duygusu var. Bana kebapları getirin falan. Hani tabii. Bir hal var. Canım da öyle hiç sebze yemez. Eve bile sokmaz. Hep et yer. O da Ankara'daydı. Ödül aldı. Onur ödülü aldı. Yaşam boyu onur ödülü aldı. O da orada Ankara'da da dönerler meşhur bilirsin etleri. Evet, orada bayağı böyle tadına baktı her şeyin. Çok eğlenceli geçmiş. Konuştum ben. Çok güzel ağırlamışlar. Ben sevgilerimi, saygılarımı ileterek yani kızacağı, kırılacağı bir şey söylerim falan diye susuyorum tabii ki. Ama evet sen Bülent Hanım'dan korkuyorsun her zaman bilirim. Yani aslında kırmak istemem. Yanlış anlayabilir. Hani esprilerim biraz cıvık gelebilir. Evet. Ben yapmıyorum. Ama sağlığı sıhhati yerindeyse et yemenin bir sakıncası olmadığını da söyleyebilirim. Ama şu fotoğraf üzerine çok konuşulur. Bunun bir hastane bahçesinde olmasına dönüp tabii. Gidiyorum. Peki. Şimdi şöyle bir şey var. Onun için ben paylaştım. Abi hastane bahçesinde güveç mi yapılır Allah aşkına yani? Bu otel odasındaki mangal gibi bir durum yani. Evet ben işte paylaştığım gün ana habere düştü yazım. Ana haberi de verdiler. Korkmuyor musun?
Şeyden. Ya mesela şimdi bu yazı çıksa, mesela İbrahim Bey arasa, bu niye böyle bir şey yazdın Onur dese falan, böyle ürkmüyor musun? Ben mesela yani Ama kendi fotoğraf çektirmiş. Yani ne yapalım? Bunun haber değeri var. Bunu kim olsa var da kullanır, yani yazar. Sen bile dedin hastane yani bahçesinde, çok ilginç dedin. işte ben Bu çok konuşulur dedin. işte ben şeyim bak. Mesela ben bu fotoğrafı haber niye yapmam biliyor musun? Hani demin de dedim, korkarım ben. Şimdi beni İbrahim Tatlıses arayacak, bağıracak mesela. Ben niye böyle bir şeye gireyim diye fotoğrafı görüyor, haber yapmam. Sana yollarım, sen yaparsın. Ben o toplara Ben girmiyorum. korkmadığım için zaten 43 kere mahkemeye verildim Pelinç. Ya mahkeme sıkıntı değil, versin. O telefonla arıyor ya. Beni birkaç kişi aradı çünkü Evet. öyle. Bağırmaya başlıyor telefonda. Arkadaşlar hiç hoş bir şey değil. Yani öfke kontrolü az insanlar için hele çok zor, yani böyle edebimle dur. Ben öyle bağıranlar oluyordu bana telefon edip de. Bana oldu birkaç. Bağıranlar olunca ben de hemen ne kadar zulmetsen deyip ortamı yumuşatıyordum. Ben Hemen duruyorlar. suratına kapatmayı tercih ediyorum. Yani bir noktada dinliyorum, sonra suratına kapatıyorum. Daha da deliriyorum bağırmak için. Engelliyorum Ya, falan. Kebap yiyor, ne ki bizim var bunda? Bircan Bali ile bir anımız var Pelin. Bircan Bali ile. Ne? Havaalanındayız. E, Bircan ben Bali. severim O bir de. zaman Şenol İpek'le daha Hmm. yeni nişanlılar, sanırım evlenecekleri o dönemlerden, evli de olabilirler tam bilemedim ama nişanlı gibi hatırlıyorum. İşte Adana Havalimanı'nda onlar da bir nikah gelmişler arkadaşlarını sanırım. Ben de konsere Mersin'e gelmiştim. İstanbul'a televizyon programına dönüyorum. Arka arkaya gelince hadi uçağı da var biraz oturalım orada dedik kafelerde. Küçük Adana Havalimanı, ikinci kapıdan geçmeden önce bir kavga çıktı. Takviye polisler geliyor, bavullar havalarda uçuyor, joplar, nasıl bir kavga. Bütün havalimanı karıştı. Ben orada bir akustik var, birden ne kadar zulmetsen deyince birinin elinde bavul kaldı, birinin elinde jop kaldı, kavga bitti. Ben ikinci kapıdan bavulumu bile şeye koymadan bindim uçağa. Bircan her programda anlatır. Nevzat Bey, alabiliriz İbrahim Bey'in fotoğrafını. Üzerine çok konuşuyor olmayalım, hani ne bileyim, alınır mı alınır. Ben dediğim gibi Hangi şarkısını seversin? Hangi şarkısını seversin? değil mi? İbrahim Bey'in. Bir kulunu çok sevdiğimi severim. Mutlu ol yeter severim. Efendime söyleyeyim. Domdom kurşun demeyeceğim tabii ki. Dinlemişliğim var ama klasikler kaseti, benim zamanımızda kaset var. Klasiklerdeki hemen hemen hepsini severim. Yani Evet, biliyorum. evet. Filmleri de hep şarkılar filmde oldu. Mavi Mavi Masmavi var. Onu söylerdim ben de. Bir şey söyleyeceğim. Mavi Mavi Masmavi ve Hülya Avşar'la bir filmi ve dünyanın çekilmiş en kötü öpüşme sahnesi diyerek susuyorum. Biz de izleriz. Şimdi bana kızmayın yani. Feci bir sahne o ya. Gerçekten çok korkunç. Peki o sahne aklında. Peki bu şarkı sence Hülya Avşar'a mı yazıldı? İbrahim Tatlıses tarafından mı yazıldı? Nasıl biliyorsunuz? Öyle derler. Vallahi herkes öyle denir. Tabii öyle denir. Aslında hiç bu konuda ben bir araştırma yaptım. Aslında hiç alakası yok Pelin'cim. 1985 yılında Mavi Mavi isimli şarkı çıkıyor. Fakat şarkı 1977 yılında Elaha diye İranlı bir sanatçı tarafından seslendiriliyor. Yani İran'da bir halk türküsü. Herkesin söylediği, bildiği. Bunu da tabii çok ilginç ki bunu işte parça versiyonu da Saki Saki. Aynı müzik tamamen. Saki içki sunan bir kişi anlamına gelir, bilirsin. Evet biliyorum. İşte o zaman okunmuş. Bunu tabii Burhan Bayar dinlemiş sanırım, biliyor. Birdenbire İbrahim Tatlıses'le 1984 yılında çalışırlarken Bebek Belediye Gazinosu'nda Hasan Bora'da işte organizatör, Adana Demirspor kafilesi geliyor, futbolcular. Gazinoya davet ediyorlar. Hasan Bora davet ediyor. Program bitince Burhan Bayar Hasan Bora ile birlikte Adana Demirspor'un kaldığı otele gidiyor. Orada da başkanları var Demirspor'un, Adana Demirspor'un. O dönem Adem Atılgan'mış. İşte Burhan Bey bize bir şarkı yapsana, bizi takımı anlatan bir şarkı olsun diyorlar. O da
Adana Demirspor'un rengi mavi olduğu için Saki'yi mavi mavi yapıyor. Adana Demirspor'a mı yazılı olmuş oluyor şarkı Vallahi esasında? yani inanılmaz bir takım tutkusu için ortaya çıkıyor. Bir aşk için ortaya çıkmıyor. Hatta beste de Burhan Bayar diyor ama değil. Farsça bir şarkı. Farsça. Çalmış mı? Peki bir şey türküsü. söyleyeceğim. Yani Oradan alıntı yapılıyor. Sonra sözlerinde Yılmaz Tatlıses'e yazdırıyor. İbrahim Tatlıses bu marşı bestelerken Burhan Bayar tesadüf stüdyoya gelince diyor ki bu harika, bunu ben okumalıyım, çok patlar ama ben bunu takıma yapıyorum diyor. Tabii başka o zaman şarkı ama Hasan Bora kabul ettiriyor takım başkanına ve de İbrahim Tatlıses'in şarkısını Mavi Mavi'yi şarkıya çeviriyorlar. Onu da Yılmaz Tatlıses yazıyor. Sözler bizim Yılmaz Tatlıses'in ama müzik Türkiye'ye ait değil. Türk müziğine ait değil. Bestekarı da Burhan Bayar değil. İran müziği. Farsça. Hani hakkını verdik mi yoksa Burhan Bey'in olarak? Yok. Hayır. Bunun gibi neler var neler bilsen. Ben böyle bir anlatsam sana emeğe saygı sadece 30 gün, sadece 60 gün üst üste her gün canlı yayın yapabiliriz. Öyle de bir araştırdım. Arabesk nasıl doğuyor şaşırırsınız. Hepsi yapalım öyle bir Mısır müziğinden alınmış. Yapalım. Ortalıklar sallanır ama işte bazı küçük böyle bu konuda konuşmamam için tehditlerde almıştım ama. İşte. Bir tehditimiz eksik zaten gerçekten. İyi ki siz varsınız. Yani evet, emeğe saygı köşemizde de bugün Mavi Mavi şarkısının yani Hülya Avşar'a yazılmamış şarkı. İbrahim Tatlıses'e de yazılmamış. Ya ben hadi Hülya Avşar'ı geç besteci adam almışız üstüne oturmuşuz Mavi Mavi de biz de ne kadar enteresan bir şey ya. Senelerce hiç demiyorlar mı? Umruna baş Mavi Mavi. Çok ayıp Hülya Avşar'ın gözlerine demişler. İşte yani eskiden de böyle şeyler oluyor. Onur kapat dur bitmeden. Şimdi o bile kesinliği yok. PR şeyleri yapılmış ama İbrahim Tatlıses'in bayanlara düşkünlüğünü herkes biliyor zaten. Mutlaka Hülya Avşar o döneminde en güzel kızlarından filminde oynuyor. Bir şeyler olmuş olabilir. Belki de Hülya Avşar da bir şeyler hissetmiştir, bilemiyorum artık. O kadarını hiç açıklamadılar ama her İbo Show'da bile rol yaptılar seneler sonra. Sevgili olmuşlar gibi böyle. Evet. Yani hiç neyse ki süremizin sonuna geldik. Ayağıma sıkacak cümleler etmeden sağlık ve huzurla programı kapatabileceğimi düşünüyorum. Şimdi burada bayağı büyük kapışmışsınız. Ben şu an gördüm bu Afracılar, Mertler falan. Ayrılmış deniyor, doğru mu? Kapatmadan Arzu'nun sorusunu soralım. Hayır. Hande Erçel, Onur Güven Atam ayrılmış deniyor, doğru mu diye sordu Arzu Hanım. Buna cevap ver, öyle kapatalım. Hayır. Ben daha biraz önce bilgiyi verdim. Yani aksine evlilik yolunda gittiği bana söyleniyor yakın çevreden. Evet. Duydum. Çünkü hiç konuşturmadığı için de herkes ayrıldı gibi düşünüyor. Ayrıldılar mı acaba? Hiç konuşmuyorlar bu konuyu. Dikkat edersen bu aşk çıktıktan sonra bir daha Hande Erçel kameraların karşısına pek geçmedi. Evet, ağzı var dili yok zaten. O da pek konuşmadığı için ayrılmamışlar Arzu Hanımcığım, gördüğünüz gibi. Ama işte her şey oluyor, belli olmuyor. Mesela bugün bunu söylüyoruz. Birdenbire şimdi ünlü isimlerdeki ego, giyecekleri kostüme kadar karışanlar olursa kendilerine, yok işte oraya gitme, bunu giyme, çok açık gibi şeyler yaşadıkları an ünlü isimler anında özgürlüğünü, mesleğini ön plana koyuyor ve kariyeriyle ilgili yaptığı senelerin emeğini çöp olmasını istemiyor. Böyle bir baskı yapan kişiler olursa ayrılıyorlar. Onun için de bilemeyiz. Pat diye ayrılık da oluyor yani. Egolar da var biliyorsun. İki kişi ünlüyse egolar var. Ya bir şey soracağım. 2 soru var Allah aşkına, kapamayacağım programı. Sevda Hanım, inanılmaz tatlısınız. Bana diyor ki deminden beri, Pelin Hanım çıplak dizisinde Mert'in poposunu görünüyor muydu? Ben dizide oynamadım. Yani sadece aynı yapım şirketi benim sohbet programımı çekiyordu. Ben poposunu falan görmedim üstü zafiyet. Görünüyor mu bilemiyorum. Açın bakın. O popo onun mudur? İzlemedin mi? İzlemedim. Aşkım ne bileyim kimin poposu. Belki dublör kullanmışlardır. Ben gerçek poposunu biliyor muyum ki burada yorum? Tabii.
O kadar ısrarlı sorduk, bilemiyorum. Bir popo var. Kimin poposu bilemem. Herkes poposuna sahip çıksın. Çok Ben bakayım da şimdi programdan sonra haftaya söylerim. ne bileyim ben hangisinin poposu, tövbe estağfurullah. Bir şey söyleyeceğim. Haftaya da bu eller kimin diye değil de bu popo kimin diye yazma sakın. O eksik zaten. Yağmur Çevik var ya, Yağmur Çevik diye bir magazinci var, bilirsin belki, YouTube'da magazin yapıyor. Yağmur Çevik demiş ki Onur Güven Atam'la Hande Erçel ayrıldı demiş. Bilemem, Onur Akay da ayrılmadı diyor. Bakarız haftaya çarşamba kim öle kim kala efendim. Haftaya çarşamba dublör yokmuş. O zaman poposu. Ne bileyim, haftaya çarşamba poponun akıbetinde öğrenme. Ben yapım şirketinden, eski yapım şirketinden birilerini arayıp sorayım bakayım o popo kimindi diye. Çok rahatlarız. Ben öğrenmeye çalışayım. Popo onun mu değil mi? Bilemiyorum. Bakacağız. Sizi çok seviyorum. Herkes kendine dikkat etsin. Bir sonraki çarşamba görüşeceğiz. Kanalı takip etmeyi, beğenmeyi, videoları paylaşmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Çünkü gerçekten hani Onur'la yayınlarımıza devam edebilmemiz için buna ihtiyacımız var. Desteğiniz lazım. O yüzden o abone sayısının artık biraz hızlı ilerlemesini istiyorum. Sizden de bunu talep ediyorum. Seni seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki geldin. Ağzına sağlık. Sevgilerimle herkese tekrardan böyle öpücüklerimi gönderiyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüşürüz.